Bugün oldukça derin bir felsefi soruyu masaya yatırıyoruz. Ateizm tamamen özgün bir düşünce mi, yoksa var olabilmek için tam da reddettiği şeye muhtaç mı? Gelin bu ilginç analizin derinliklerine birlikte inelim. Olayın merkezindeki soru şu aslında: ateizm kendi ayakları üzerinde durabilen özgün bir felsefe mi, yoksa varlığını sürdürebilmek için tabiri caizse gölgesinde durduğu şeye, yani teizme mi bağlı? Peki, bu konuyu nereden deşmeye başlamalı? En iyisi kelimenin kendisinden, yani kökeninden başlayalım. Ateizm kelimesi bize ne anlatıyor? Yapılan analize göre işin sırrı aslında kelimenin kökeninde yatıyor. Bakın, antik Yunanca'da kelimenin başındaki o a eki var ya, işte o yokluk, yoksunluk anlamına geliyor. Yani kelime daha en başından bir şeyi olumlamak yerine bir şeyin olmadığını söylemek üzerine kurulu. İşte bakın, kilit nokta da tam olarak burası. Eğer bir kavramı sadece bir şeyin yokluğu üzerinden tanımlıyorsanız, o kavramın bir anlam ifade edebilmesi için reddettiği o var olan şeye her zaman ihtiyacı vardır. Bu da daha en başından bir bağımlılık ilişkisi yaratıyor. Bu benzetme konuyu harika bir şekilde özetliyor aslında. Düşünsenize, anormal diye bir kelime var. Peki, normal diye bir kavram olmasaydı, anormal kelimesinin bir anlamı olur muydu? Olamazdı. İşte analiz de diyor ki, ateizmin durumu da tıpkı böyle. Teizm olmadan o da anlamsız kalıyor. Tamam, kelimenin anlamını anladık. Şimdi bir adım daha ileri gidelim ve bu fikrin dilden felsefe dünyasına nasıl sıçradığına bakalım. Analizde bu durum felsefi bir dansa benzetiliyor. Şöyle düşünün, teizm ortaya bir fikir atıyor, yani bir tez sunuyor. Ateizmin hamlesi ise bu teze bir cevap, bir antitez olmak zorunda kalıyor. Yani oyunun kurallarını aslında ilk hamleyi yapan belirliyor. Mesela somut bir örnek verelim. Teizm çıkıp diyor ki, evren o kadar mükemmel tasarlanmış ki bir tasarımcısı olmalı. Ateizmin cevabı ne oluyor? Bu iddiayı çürütmek üzerine kurulu bir karşı argüman. Ama evrende kusurlar var. Gördünüz mü? Argüman tamamen ilk iddiaya bir tepki olarak şekilleniyor. Aynı kalıbı başka bir konuda da görüyoruz. Teizm, ahlakın kaynağı Tanrı'dır tezini ortaya atınca, ateist antitezde, peki dünyadaki kötülükleri nasıl açıklayacağız sorusuyla geliyor. Yani tartışmanın gündemini, rotasını hep teist önermeler çiziyor. Yani bu analiz aslında şunu söylüyor: ateizm felsefi olarak kendi patikasını açmak yerine daha çok teizmin çoktan çizmiş olduğu yolun üzerinde ilerleyen bir tepkiler bütünü gibi duruyor. Peki bu kadar basit mi? Ateizm sadece bir tepkiden mi ibaret? Şimdi çok can alıcı bir soruya geliyoruz. Evet, belki ateist etiketi tepkisel olabilir. Peki ya bu etiketin arkasındaki dünya görüşü? Mesela naturalizm gibi bir felsefe. O da mı tepkisel? İşte bu tablo aradaki farkı çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ateizm etiketi, neye inanılmadığına odaklanan negatif bir tanım. Oysa naturalizm gibi bir dünya görüşü, neye inanıldığına odaklanan pozitif bir duruş sergiliyor. Yani biri bir iddiayı reddederken, diğeri evrenin doğası hakkında kendi başına ayakta durabilen yeni iddialar sunuyor. Dolayısıyla buradaki eleştiri aslında ateist olan kişiye değil, ateizm etiketinin kendisine. Çünkü bu etiket bir insanın ne olduğuyla değil, ne olmadığıyla tanımlıyor. Onu bir boşluk üzerinden, bir eksiklik üzerinden nitelendiriyor. Analiz bu durumu tanımlamak için oldukça güçlü bir kelime kullanıyor: parazit kavram. Ama durun, bu bir hakaret olarak anlaşılmasın. Tamamen biyolojik bir benzetme bu. Tıpkı bir parazitin yaşamak için bir konağa ihtiyaç duyması gibi, ateizm kavramının da anlamlı olabilmek için teizm konağına ihtiyacı olduğu söyleniyor. Sonuç aslında çok çarpıcı. Şöyle bir düşünelim. Eğer insanlık tarihinde teizm diye bir fikir hiç ortaya atılmamış olsaydı, ateizm diye bir kelimenin herhangi bir anlamı olabilir miydi? Olamazdı. Bu da onun var olmak için karşıtına ne kadar muhtaç olduğunu gösteriyor. Kısacası ateizmi sıfırdan inşa edilmiş, kendi kendine yeten bir felsefe olarak değil de daha çok toplumdaki hakim bir görüşe karşı şekillenmiş bir itiraz kültürü olarak tanımlıyor. Ve tüm bunlar bizi sonunda üzerinde düşünmeye değer bir soruyla baş başa bırakıyor. Sadece inanç sistemlerini bir kenara bırakalım. Acaba kimliğimizin, düşüncelerimizin, savunduğumuz fikirlerin ne kadarı gerçekten ne olduğumuzla ilgili, ne kadarı neye karşı olduğumuzla ilgili, gerçekten de düşünmeye değer.